Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusunda paralel kanalı işleyeceğiz. Bununla ilgili nasıl işlemler yapılıyor? Bundan bahsedelim. Şimdi şöyle bir paralel kanal yapısının olduğunu düşünelim. Bir tane daha gelip sağ tarafa şöyle klonla deyip bu kanalın ortasından tutup ikisini birbirine birleştireceğiz. Şimdi burada ne yapacağız işlem alırken? Şimdi değerli arkadaşlar, bir grafik yapısı şu kanal içerisinde hareketleniyor diyelim. Yani alt band, üst band şeklinde. Buradan kırdıktan sonra buraya oturduğu zaman bunlardan konuşalım. Şimdi değerli arkadaşlar, bir kanal yapısı içerisinde işlem hareket ederken orta bantlar yükselirken direnç olarak çalışır. Üst bantlar direnç olarak çalışır. Buraların kırılımıyla ve retesti hareketiyle üst kanal yapısına gidilir. Düşerken de aynı şekilde altlar, yani ortalar destek görevi görebilir. Kırılımıyla düşüş devam edebilir. Buralar destek görevi görebilir. Yani şu kanalın alt bantları destek. Bir grafik yukarıdan aşağı düşerken destek, yani tepki yükselişlerinin olacağı yerler. Alttan yukarı doğru yükselirkense buralar direnç noktası. Yani satış bölgeleri olarak adlandırırız. Takip ederken buralarda alış bölgesi olarak adlandırabiliriz. Burası bir kanal yapısı bozulduktan sonra, yani üste doğru kırılıp günlük mum kapanışları veya 4 saatlik mum kapanışları geldiğinde, günlük ve 4 saatlik, buradan artık hedefi diğer orta bant olacaktır. Diğer kanalın orta bandı, buraya tutunup işlem hareketlendiğinde buranın kırılımıyla aynı şekilde kalan kanalı tekrar klonlamanız gerekecektir. Takip sistemimiz bu şekilde. Şimdi örnekler üzerinden bakalım. Şimdi değerli arkadaşlar, BTC üzerinden bahsedeyim. Bir kanal yapısı bulup bu kanal yapısıyla trade etmeye çalışacağız. Neler anlattıysak üstünde örneklerini de vereceğiz değerli dostlar. Şimdi bakalım, şurada bir bit BTC'nin 4 saatlik grafiğinde bir kanal yapısı görüyorum. Gözle kabataslak şuradan çizdik şu şekilde. Şimdi dediğimiz gibi bakın, burada bir hareketlenme ve yapısı görünüyor. Burada ne yapacağız? Düşüncemiz neydi? Biz bu kanal içerisinde trade ediyoruz. Bu kanalda baktığımız zaman alt bandından, yani bunu tam anlamıyla iyice oturtmanızı tavsiye ederim çizerken. Şu şekilde kanalımızın, şu an göstermek için çok da şöyle de alalım. Şimdi BTC bu kanal içerisinde bakın ne yapıyor? Üst banda geliyor, bir retest hareketi aşağıya çarpıyor. Burayı kırıp üstüne tutunca üst banda gidiyor. Alt bandtan tutunuyor, yukarıyı deniyor. Aynı anlattığımız şekilde buralardan aşağıya geliyor. Bu kanal içerisinde kıramıyor. Kırdıktan sonra üst tarafta oyalanıyor. Aşağıya geliyor. Kanal orta bandından tekrar sekiyor ama tekrar aşağı geliyor. Buradan, yani kanalın alt bandından alış, üst bandından satış yaparak bir trade ettiğimizi düşünürsek uzun vadede kaç tane fırsat vermiş bakın. Kanal ihlal ediliyor. Burada bir manipülasyon hareketi var. Tekrardan grafik üzeri yukarıya doğru hareketleniyor. Aşağı band, üst band derken burada bakın kalıcılık sağlıyor ve daha sonra kanalın o üst bandını kırıp oturuyor. Burada ne yapacaktık? Hemen gelecektik, elimizdeki kanalı klonla deyip şu orta bandından tutup birbirine yapıştıracağız ve yeni hedeflerimizi ölçeceğiz. Ne yapacağız? Yeni hedefimiz nedir? Üst band kırılımı gerçekleştikten sonra bu bölgeye bir retest hareketi gerçekleşiyor. Üst bandı orta, yani üst kanalın orta bandından red deyip tekrar kırınca gördüğünüz gibi artık üst bandı da geçmiş. Daha sonra tekrar klonlayacaksınız. Orta bantlar artık direnç, üst bantlar direnç şeklinde hedeflerinizi belirleyeceksiniz. Ne yapacaktı? Bir kanal kırıldıktan sonra diğer kanalın orta bandı bizim için satış bölgesi. Daha doğrusu buralarda takılacak. Eğer üstüne kırdığını, tutunduğunu görürsek üst bandı hedefleyecekti. Hareketi gerçekleştirmiş. Daha sonra düşerken de aynı şekilde takip ederek ineceğiz. Şimdi kanalı tekrar burada kırılımı gerçekleşiyor ve ortalardan gördüğünüz gibi tutunmuş. Hemen kanalımızı klonluyoruz. Tekrar bir daha yapıştırıyoruz. Ne yapacağız? Diğer kanalın artık orta bandını hedefleyecekti. Orta banddan red yediği gibi aşağıya düşüyor ve diğer kanalı kırıyor bakın. Takibiniz nasıl olacak burada? Bu kanal yapısı kırıldıktan sonra aşağı sert bir düşüş, tekrar retest hareketi ve bu bölgelerde kanalın alt bandına kadar hareketi gerçekleştiriyor. Sonra daha sonra yukarıya doğru kırıldığı zaman long pozisyonu, aşağıya kırılımlarında short pozisyonu
şeklinde devam edilebilir. Şu an itibariyle çizmiş olduğumuz kanalda takip sistemimiz nasıl? Şuradan ilerliyoruz. Orta bandı hedefliyor. Orta bandda tutunduktan sonra üst banda TP'sini getiriyor. Kırılıp yukarıya doğru gittiği zaman ne yapıyorduk? Kanalı tekrar klonlayıp birbirine yapıştırıyoruz. Şöyle ortadan tutup. Daha sonra diyoruz ki bu kanal kırıldı, yukarı aşıldı. Orta banttan red diyor. Bakın gördüğünüz gibi diğer kanalın alt bandına oturuyor. Tekrar bir daha deniyor. Artık buradaki üst banda hedef alamayıp üstüne kırılımlar yapamadığında düşüş senaryosu başlatıyor. Bakın şu bölgede orta bandı kırıyor, alttan sekiyor. Üstte bir vites hareketi diğer kanalın altına kırıyor ve altına kadar iniyor bakın. Diğer kanalın ortasına önce, sonra en alt bandına. Tekrar bu kanalın üstüne vites yapıyor. Şu an itibariyle içinde bulunduğumuz durumu geçmişten çizerek geldik. Kanal üst bandından orta bandına tutunmaya tepki yükselişi kırıyor. Diğer kanalın altına kadar düşüyor bakın. Kademeler böyle devam eder. Yani bir kanalı eğer kırarsa diğer kanalın orta bandı, orta bandından sonra alt bandına. Tekrar buradan tepki alıyor. Burada bayağı bir oyalandıktan sonra üst kanalı deniyor. Orta band kendine tutunuyor. Bakın bölgeleri görüyor musunuz? Kendinize artık bölgeleri net bir şekilde oturduğunu görüyoruz. Ne yaptı? Şu an BTC yapısı gereği diğer kanalın üst bandına oturmuş görünüyor. Yani hedefi burası, buranın üstünde oturursa bu bölgelere doğru hareketlenir. Buranın kırılımıyla bu bölgelere bu şekilde devam edecektir. Yani şu an BTC'nin yapısı itibariyle en fazla salınım yapacağı bölgeleri şu şekilde düşünebiliriz. Nedir? Şu an yapısı olumlu mudur? Olumludur. Çünkü düşüş hareketi yaptıktan sonra buradaki önemli bakın noktalardan bir tanesi şurası. Bu bölgeyi kırmış. Niye bu bölge önemli? Bir üst kanalın neresi burası? Tepe noktası. Burayı burada aşamayıp tekrar geri çekiliyor ve tekrar burada kırıyor gördüğünüz gibi. BTC şu bölgelerde kaldığı sürece yani neresi orası? Şu bölgelerde 74.635 üzerinde kaldığı sürece üst bandın orta noktasına doğru bir hareketlenme hareketi yapabilir. 82'lere geliyor karşılığı. Yani 80, 82, 84 civarlarında. Oraya oturursa eğer hedefleyeceği bölgede zaten 90K'ları göstermiş oluyor. Bu şekilde takip edilebilir. Kanal yapısı, kanal dersiniz. Bu şekilde geçmişten bir bölgeden kanal çizip klonlayarak orta noktası, üst noktası yani altlar kanalın alt bandı destek, orta noktası direnç, en tepesi direnç. Oraların kırılmasıyla yeni hedefleri bu şekilde ölçüp takip edebiliyorsunuz. Kar realizasyonunu buna göre de takip edip götürebilirsiniz. Bu dersimiz de bu şekildeydi. Kanal dersi önemli bir ders. Üzerinde çalışmanızı tavsiye ederim. Bir tane daha örnek gösterelim. Herhangi bir başka coin'de. Mesela burada örnek alabileceğimiz coinlerden varsa yapı gereği bakalım. 4 saatlik zaman dilimindeyim. Tabii bu yeni bir coin. Şu şekilde bakalım bir. Mesela bakın burada bir çalışmamız olmuş. Günlükte alalım şöyle ayarlamamızı. Mesela bakın bu coin'de de aynı şekilde işlem şuralara gelirse long pozisyon denenebilir. Erkenden bir hareket yapmış. Bakın burada bir kanal yapısı oluştuğunu görüyoruz. Alt banttan hareketlendiği gibi bakın orta banda tutunuyor. Satış bölgesi oluyor. Bir düzeltme tekrar klonladığımız kanalların ta tepesine kadar. Şurası çok güzel çalışabilirdi. Milimetrik çizmek lazım. Tabii şuralardan kaynaklanan manipülasyonlar. Ne yapıyor bakın. Kanal alt bandından hareketleniyor. Önce orta banddan bir satışıyor. Tekrar toparlayıp üst bandı kırıyor. Öbür orta band. Daha sonra üst band. Daha sonra orta en üst banda kadar hedeflenip gidebiliyor. Buradaki şimdi kanalın en ya bu coin için en iyi alım noktası şuralardır. Fakat burada da bir sıfır noktası var. Coin'in fiyatlandığı bölge şu. Mor çizgili olan yer. Buradan tekrar retest hareketini yapıp güzel bir kalkışma hareketi de yapabilir. Bir tane daha yakın zamanda bir örnek bakalım. Günlüğe alalım şöyle. Yani bunu da zaten INJ'yi çalışmışız. Kan dersine göre de hedefi şu an itibariyle gelmiş görünüyor. Burada bir kanal yapısı var mı?
Ya da geçmişte var mıydı? Kısa yerlerde olabilir. Mesela burada bir düşen kanal var. Gördüğünüz gibi burada bir kanal çizmek gerekirse şöyle bir silelim burayı. Burada bir tane kanal yapısı düşen trendde. Burada da bu mesela coin'i düşen kanal yapısında trade edilebilirdi. Örneğin kademeleri bu şekilde belirliyorsunuz veyahut da işte takibinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela bakın burada aynı şekilde düşen bir kanal yapısı var. Buradan geliyor. Tekrar tepeye direnç bölgesine çarptığı gibi aşağı önce orta banda, orta banddan tutunamayıp aşağıya buradan düşüyor düşüyor. Kanalın üst bandına temas, tekrar düşüş. Ne zaman ki bu kanal yapısı yukarı yönlü kırılır, o zaman bu bir trende giriyor demektir. Gördüğünüz üzere zaten kanal yapısı kırılmış. Coin şu an itibariyle bence yükseliş trendine geçebilir. Takip etmekte fayda var bu coin'i. INC coin. Şuraya bakın, klonladım, yapıştırdım. Bunun milimetrik olması çizmeniz daha iyi olur. Çünkü bu bölgeler önemli ve değerli. Bakın ne yapıyor? Kanalın üst bandına kırıp bir retest hareketini yapıyor. Şimdi hedefi şurası önce. Yani şu kanalın orta bandları. Oranın kırılmasıyla bu üst bandı. Bunu kırdıktan sonra tekrar bunu bir daha klonlayıp trendi bu şekilde takip edebilirsiniz. Buranın kırılımıyla buraya, buradan buraya doğru hareketlenecektir. Güzel bir yapısı var bence. Kırılım yapmış, retestini yapmış ve kalkışma hareketine geçmiş. Şu an itibariyle coin takibe alınabilir. Yani ufak bir kanal yapısı çizip gördüğünüz üzere güzel bir analizde yakalamış olduk aslında. Coin'in şu an 4 saatlik zaman diliminde. Tabii bu kanal yapısını çizdikten sonra kısa zaman dilimlerine girip ya bu coin ne yapabilir? İşte bu bölgeyi aşmış, bakın uzun bir süre tırtıklamış bu bölgeyi. Tekrar burayı kırmış ve hareketine başlamış. Şu an bu coin'in güzel şuralara doğru bir düzeltme hareketiyle şu bölgelere doğru bir long pozisyon denenebilir. Vadeli de ama coin yeni kalkıyor daha. %8, %10 gibi takip edilebilir. Buranın üstünde tutunmasıyla şuraya doğru bir hedefleyecektir diye düşünüyorum. Yani nereden baksan %30'luk bir pay var. Güzel de bir pay diyebiliriz. Umarım dersimiz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.